Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, abartmıyorum. Böyle brioşu Fransa'da bile yiyemezsiniz diyorum. Hem de 2 tane yapacağız. Dokusu inanılmaz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak 1 su bardağı ılık sütümüzü kasemize alarak başlayalım. Yarım su bardağı şeker. Ben bu şeker, süt hepsini gram olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim. 1 pakette toz mayamızı ilave edelim. İyice karıştıralım bir tel çırpacakla ve tezgahta şöyle bir 5-10 dakika bekletelim. Hani hava sıcaksa 5 dakikada gelir, soğuksa 10 dakika köpürmesi için bekletiyoruz. Ben hızlı çekim yaptım sizin için. Yaklaşık bir 8 dakika sonra bakın sevgili arkadaşlarım, böyle yüzeyine köpüğün çıkması lazım. Yani bu mayayı aktif hale getirdik. Şimdi 3 tane yumurta, bir tanesinin sarısını kenara ayıralım. Yani 2 tam, bir de yumurta akı. 2 paket vanilya şekerini ekleyelim. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Lütfen tarifimi izleyerek ve detayları atlamayarak uygulayın sevgili arkadaşlarım. Birebir tutsun. 1 fiske tuz ilave ediyoruz. Ve 1 tane de portakalın kabuğunu rendeleyerek içine ekleyelim. Arzu ederseniz portakal veya limon kabuğu da olur. Ama ikisinden birini mutlaka ekleyin. Portakal kabuğunu da rendeledik. Güzelce bir karıştırıyorum. Zaten portakal kabuğu hafiften bir de rengini veriyor. Aromasının dışında çok şahane oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, unu ekleyerek hamuru kabaca bir tahta kaşığımızla toparlayalım. Toplam un miktarı 4, maksimum 4,5 su bardağı kadar, gram olarak da yazacağım. Bakın şöyle bir toparlıyorum. Kabaca toparladıktan sonra kenarda oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağımızı ilave edelim. Tavsiyem 125 gram tereyağı kullanın. Ama isterseniz yarı yarıya margarin ve tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi hamuru güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Bu hamuru 5 dakika yoğuracağız. Zaten hemen geçiyor. Normal bir poğaça hamuru bile 5 dakika yoğurmayı ister. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle sıkarak, güzelce tereyağı hamura yedirerek çok güzel bir hamur yoğurun. Hamurunuz elinize yapışan bir hamur olacak. Un takviyesi yapmayın. Ama yoğurmanız da çok kolay, gördüğünüz gibi yumruklayarak çok güzel yoğruluyor. Tam istediğimiz kıvam bu sevgili arkadaşlarım, bakın. Yani elime hafif yapışıyor. Oldukça da yumuşak bir hamurumuz var. Ben elimdekini ziyan etmedim, hiç merak etmeyin. Hamura onları ekledim. Bir hamur kartıyla kıyısını, köşesini güzelce toparlayalım. Ortaya doğru katlayalım. Kapağını kapatıp mayalanmaya bırakalım. Şimdi yaz geldi, biraz havalar ısındı. Sıcak bir bölgede yaşıyorsanız tezgahta bırakabilirsiniz. Ama ben bugün hava biraz serindi. Mayalanma işlemini fırını 50 derecede 1 dakika ısıtıp kapattım. Fırında mayalanmasını bekledim. Tam 50 dakika sonra bu şekilde şahane bir şekilde sevgili arkadaşlarım mayası gelmişti. Çok güzel. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru alıyorum. Bu arada ben hamuru alırken, çalışırken hamurun kıvamına lütfen dikkat edin. Bakın bu şekilde hafif köpük köpük, çok esnek, rengi de sarı bir hamur olacak. Bütün kasedeki hamuru tezgaha alıyorum. Yine kabaca şöyle hafif un serperek katlıyorum ve bezeleri alıyorum. Toplam bezemiz 10 adet beze alacağız. Çünkü 2 tane boton formu kullanacağım ben. Ama sizde bir tane varsa birini de bir borcamada yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani sonunda brioşlarınız her türlü çok güzel olur. Hemen şöyle bir toparladım. Hamuru ortadan 2'ye kestim ve bezeleri almaya başladım. Bu arada bazen soruyorsunuz, Selva Hanım nasıl öyle birbirine aynı oluyor bezeler? Tartarsanız aynı olur. Ama ben bugün tartmıyorum. Göz tartısı kullanıyorum. Yani bakıyorum ki hamur biraz küçük mü? Diğer hamurdan biraz koparıyorum, ekliyorum. Mesela şöyle size göstereyim, bakın. Göz kararı dedim ki bu biraz ufak olmuş. Oradan kestim. Ortasına bu şekilde katlayarak bezeyi aldım. Katlamak da çok önemli. Bezelerinizi lütfen aynı benim yaptığım gibi
ortaya doğru katlayarak alın. 5 tane bezemizi aldım, hazırladım. Hamurun kalan kısmını da yine hamur kartıyla kesiyorum. Bezeleyerek tezgaha diziyorum. Bütün hamurumuzu toplamda 10 beze olacak şekilde aldık. Şimdi yüzeyine bir mutfak havlusu örtelim. 5-10 dakika hamur bir kendini toparlasın. Ben 2 tane boton kalıbı kullanıyorum. İkisini de tereyağı ile boş yer kalmayacak şekilde yağlayıp hemen buzdolabına aldım. Biliyorsunuz artık bunu 10 yıldır söylüyorum. Her türlü kekin kolay çıkmasını sağlar buzdolabına almanız. 2 tane boton kalıbı yağlayıp hazırladım. Tezgahta da bir 5-10 dakika bezelerimiz dinlendi. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Unu çok fazla kullanmayın. Yani böyle parmaklarımın ucuyla unu serpiyorum. Oklavayla yaklaşık bir 20 santim uzunluğunda açıyorum. Hamurumuz ince ve uzun bir hamur olacak. Çok esnek bir hamur. Açtıktan sonra uzun tarafından rulo yaparak kenara alalım. Aslında bu şekil amaçlı gibi görünse de bu tarz mayalı hamurlarda katlama işlemleri, açma işlemleri kabarmasına çok büyük etkendir. Bunu da belirtmek isterim. Bütün hamurları aynı şekilde oklavayla açıyorum. Zaten basmanıza bile gerek yok. Dokunduğunuz anda açılıyor. Tekrar açtıktan sonra uç kısmından rulo yaparak bitiriyorum. Ben arada bir ters düz yapmamın sebebi hani tezgaha yapışmışsa havalandırıyorum. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama hani önlem amaçlı havalandırıp sarıyorum. Ve bütün 10 tane bezemizi aynı işlemle açtım, rulo yaptım ve kenara hazırladım. Çok güzel bir tariftir. Bu da yine istek bir tarifti sevgili arkadaşlarım. Kafesi olan bir izleyicimin Selva Hanım bir brioche tarifi verin, Türkiye'de doğru düzgün bir tarif bulamadım dedi. Benim verdiğim bu tarif sevgili arkadaşlarım, övünmek gibi olmasın, bütün samimiyetimle söylüyorum, Fransa'da yok. O kadar güveniyorum tarifime. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hazırlamış olduğumuz o katladığımız 5 tane bezeyi boton kalıbımıza mümkün mertebe eşit aralıklarla olacak şekilde dizelim. Farz edelim ki sizde boton kalıp yok. Bunu bir borcamda yapabilirsiniz. Bir kelepçeli kalıbın içine böyle aralı aralı dizin. Her türlü olur, yani hiç sorun yok. Bir tane boton kalıbı dizdim. Gördüğünüz gibi hazırladım. Onu kenara alıyorum. Diğer kalıbı da aynı şekilde 5 tanesini şöyle hızlı hızlı hemen dizerek gösteriyorum. Biraz dizerken hafiften uçlarını büküyorum ki hem desen olarak güzel oluyor hem de kalıba sığdırmamız daha kolay. 5 tane hazırlamıştık. Her bir kalıba 5 adet bezemizi yerleştirdik ve bitirdik. Şimdi sevgili arkadaşlarım 2 tane brioche hazırladık. İkisini de bu şekilde dizdik. Şimdi ikisinin de yüzeyine bir mutfak havlusu örtüp kalıp mayası verelim. Bu kalıp mayası yaklaşık 40 dakika. Ben yine bu işlemi fırında yapıyorum. Fırını 50 derecede 1 dakika ısıttım, kapattım. Brioche'ları fırına verdim. 40 dakika, 35-40 dakika kabarması için bekliyorum. Ve 40 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım, neredeyse kalıbı komple kapatmıştı. Yani 35-40 dakikayı çok fazla geçirmeyin. Yani bunu 1,5 saat falan da yapmayın. Biraz sonra onu da sebebini anlatacağım. Bir tane yumurta sarımız vardı. Onun yüzeyini mutlaka streç folyo ile kapatın. Yoksa kurur, ziyan olur. 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip hepsini komple bağlayalım. Yani yağ ayrı, süt ayrı olmasın. Tek bir sıvı olacak. Bağlamayı güzelce karıştırarak yapalım. Şimdi hazırladığımız bu yumurta sarısını bir fırça yardımıyla çok basmadan, yani son derece nazik bir şekilde, kabarıklığını söndürmeden bütün brioche'larımızın üzerine sürüyoruz. Ama bu şekilde bile sevgili arkadaşlarım şahane görünüyor. Ben bunu bir de panoramik göstermek istedim size. Bakın ne kadar kabardığını dikkatinizi çekerim. Şimdi brioche'larımız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 45-50 dakika pişmeye gönderelim. Fırında bir kat daha kabaracak. Çok çok güzel görünüyor. Çok severek verdiğim bir tarif ve
45 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kabarma olabilir mi? Yani yumuşaklığını biraz sonra göstereceğim, inanılmaz. Ve ikincisini de çıkardım. Şöyle bir ilk sıcağa gidene kadar bekleyelim. Hemen kaynarken çevirmeyin. Şöyle bir 5 dakika tezgahta biraz soğusun, bekletelim. Ve 5 dakikanın sonunda ilk brioşu çıkarıyorum. Dikkatinizi çekerim, böyle bir güzellik olamaz. Zaten elimde çalışırken yumuşaklığını, ne kadar puf puf olduğunu fark ediyorsunuzdur. İlkini hemen bir tele alıyorum terlememesi için. Hemen bir püf noktası vereyim. Böyle bir elimdeki spatulayla önce kenarlarını bir temize çıkarın. Çünkü yumurta sarısı kalıba yapışan bir malzemedir. Her ihtimale karşı boşa çıkardım. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir güzellik yok diyorum ben. Bunu da hemen bir spatulayla alıyorum ve yine tele transfer ediyorum terlememesi için. Çok güzel görünüyor. Keşke tadını da size tattırabilseydim. 2 tane brioş yaptık bugün sevgili arkadaşlarım. 1 bardak sütle ve sunum için hazır. Hemen size şöyle büyük bir zevkle gösteriyorum bütün açılardan ve çok uzun bir doku testi yapacağım. Çünkü çok önemli bir tarif. Fransızların bile yapmakta zorlandığı bir tarif. Ama Allah'ın izniyle bu tarifi bütün kafelerinizde yapıp satabilirsiniz. Hatta ün yapacaksınız, garanti veriyorum. Hemen şöyle bir yumuşaklığını size göstermek isterim. Pamuk gibi bir brioş yaptık. Şu anda sevgili arkadaşlarım fırından çıkalı 20 dakika oldu. Biraz da kıyamıyorum basarken çünkü iç kısmı daha hala sıcak. Yoksa tamamen soğuduğunda elimde böyle sünger gibi oynadım. Şöyle iç dokusuna dikkatinizi çekerim. Bakın sevgili arkadaşlarım, brioche Fransız mutfağının çok önemli bir mayalı kekidir. Orada her fırında olur. Kahvaltıda yiyorlar. Reçelle, balla. Benim en sevdiğim biraz tereyağıyla tost makinesinde kızartıp tereyağı sürerek yemek. Çok lezzetli, Fransız mutfağının çok tanındık, bilindik bir tarifidir. İkinciyi de hemen tabii ki doku testi yapacağım. Bu arada hemen bir konuya tekrar değinmek istiyorum. Kalıp mayasını, hani derseniz ki siz ben daha çok bekleteyim, daha çok kabarsın. Öyle olmuyor. Lütfen bu arada doku testine dikkatinizi çekerim. Tel tel ayrılıyor. Yani tam bir brioche'un olması gerektiği gibi. Şayet 1,5 saat kalıp mayası verirseniz çok fazla kabarır. Fırına geldiğinde söner. Lütfen buna da dikkat edin. Bakın sevgili arkadaşlarım, her açıdan size doku testi yaptım. Ben tarifime çok güveniyorum. Bu yine istek bir tarifti. Ben isteklerinizi her zaman not alıyorum. Bu brioche tarifi çok uzun zamandır isteniyordu aslında. Bugün verdiğim için çok mutluyum. Hemen size bir tane daha doku testi yapacağım. Ben ne yaptım mesela? 2 tane brioche yaptığım için ikisini zaten aynı anda tüketmeniz imkanı yok. Bir kısmını yedikten sonra buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarın, dilim dilim servis edin. Çay saatlerinize, kahve servislerinize şahane olur. Üzerine çikolatayla da çok çok yakışan bir tariftir. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere harika bir brioche tarifi hazırlamaktan çok mutluyum. Bu arada dikkatinizi çekmiştir belki. Sesim daha tam eski kıvamına gelmedi o rahatsızlığımdan dolayı. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Ben bugün tarifimi çilek reçeliyle servis ettim. Siz arzu ettiğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.